İnsan şunu merak ediyor. Ben hangi olaydan sonra yaratıldım? Allah ne oldu da beni yarattı ya? Ne gerek vardı da beni yarattı? Daha böyle vurucu bir soru. Hani namaz kılmayanlar çok sorar bu soruyu. Allah'ın ihtiyacı mı vardı da beni yarattı? Az önce söylediğim soruları tam bir özetleyerek sorayım. Biz ruhlar aleminde yani Bezme Eles'te bir söz verdik. Bu verdiği sözü hatırlayan var mı içinizde? Verdiğimiz sözü hatırlamıyoruz. Hadi siz yine inançlı insanlarsınız. Ama dışarıda fazla bu noktalarda inancı olmayan insanlar var. Ve biz onlara da söylüyoruz. Size bir teklif geldi. Bir söz verdiniz bu teklif üstüne. Ve insanlar diyor ki ben böyle bir teklifi, ne bana sunulan bir teklif hatırlıyorum, ne de verdiğim böyle bir sözü hatırlıyorum. Ben hatırlamadığım bir söz için neden azap çekeceğim cehennemde, doğru mu? Bu işin inkarı nedir, akıbeti? Sonsuz bir cehennem azabı var değil mi? Şimdi insan böyle bir soruyu sorabilir mi? Tabii ki de sorabilir, diyebilir yani. Ben böyle bir söz verdiğimi hiçbir türlü hatırlamıyorum. Ben böyle bir teklif de hatırlamıyorum. Bana böyle bir teklif mi geldi acaba? Sen Allah'a kul olacaksın. Rabbiniz kim? Rabbim sensin. Sen nesin? Ben de kulum. Ben o zaman kulluk vazifelerini yerine getireceğim, doğru mu? Mesela sen eczaneye bir kalfa aldığında ön konuşma yapıyorsunuz değil mi? Sen eczacısın. Kalfa da diyor ki olur, ben de ilaçları tanıyorum. Dediğin doğrultuda memurluk edeceğim burada. Şimdi o adam o işi yapmasa ne yaparsın? Ceza verir misin? Verirsin değil mi? Sana zarara uğratsa işte beraber devam edemezsiniz. Salih abi, sizde de öyle olur mu? Mesela patronla sen 15 yıl önce işe girerken bir konuşma yaptınız. O dedi ki ben cam işi yapıyorum. Sen de dedin ki olur, ben de cam işi yapacak bir memurum dedin. Şimdi onun senden beklentileri olur. Sen böyle bir söz verdin. Bu beklentinin karşılığında da sana maaş veriyor. Peki sen yanlış yapsan, müşterinin camlarını yıksan, kırsan, döksen, bunun karşında bir ceza alır mısın? Alırsın. Şimdiye kadar konuştuğumuz mantıklı. Çünkü hepsini hatırlıyorsunuz. Ama şimdi bu nokta öyle bir nokta değil ki. Bana deniliyor ki sana ruhlar aleminde bir teklif geldi. Nedir bu teklif? İnsan olur musun? Evet ya Rab, insan olurum. Değil mi? Peki sen kulluk vazifeni tam yapacak mısın? Evet ya Rab, ben tam yapacağım. Bizim böyle bir söz verdiğimiz iddiası var ortada. Ama hiç kimse böyle bir sözü hatırlamıyor. Ve insan doğal olarak şöyle bir soru sorabilir. Ya ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ben bunun cezasını niye çekeyim ya? Niye çekeyim böyle bir sözün cezasını, değil mi? Verdiğimiz bu sözü Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede bahsediyor. Ahzab 72. Ashab hizip, topluluklar demek. Bu topraklarda yaşayan her insan bu ayeti bilir. Okuyayım mı ayeti? Biz emaneti, buradan bile hatırlamışsınızdır değil mi? Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik. Tek teklif edilen biz miymişiz? Hayır. Başkalarına da teklif edilmiş. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi diyor. Demek ki bu teklifi kim kabul etmiş? İnsan kabul etmiş. Şu cümleyi unutmayalım. Teklifi insan kabul etti. Burada teklif kelimesi ve kabul kelimesi önemli. Ayetin devamında innehu kâne zalûmen cehûlâ, değil mi? Ve insan çok cahildir, zalimdir diye de devam ediyor. Demek ki bize bir şey teklif ediliyor. Ben bu teklifi kabul etmişim ve bu kabul ettiğimi nasıl suistimal edeceğimi Allah Azze ve Celle biliyorsa insan cahil ve zalimdir diye de devam ediyor. Bunun delili nedir? Öncelikle biz bizzat bunu hatırlasak bu imtihan olmaz. Ardından Allah Azze ve Celle bu verdiğimiz sözü hatırlatıcı koymazsa bu yine imtihan olmaz. Biz bunu bizzat hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz. Bizzat hatırlasak imtihan olmaz. Ama Allah Azze ve Celle evet bu iş böyle diye hatırlatıcı koymasaydı yine imtihan olmazdı. Bakın şimdi. Ortada bir tane çamaşır makinesi var. Bugün baş misafirimiz çamaşır makinesi. Bu çamaşır makinesi proje halindeyken, ta Ar-Ge'de çalışma yapıyorlar değil mi? Proje halindeyken diyorlar ki ortada çamaşır var. Kirli çamaşır. Ve bu kirli çamaşırı yıkaması gereken bir makine var diyorlar. Ne halindeyken? Proje halindeyken. Ardından bakıyorlar çamaşır makinesi diye bir şey ortaya çıkıyor ve diyor ki ben bu çamaşırları yıkamaya söz veriyorum diyor, değil mi? Şimdi ondan artık bu vazife bekleniyor mu? Bekleniyor. Projede bu vazifede anlaşıyorlar. Projede bu vazifede anlaşıldıktan sonra bu çamaşır makinesine bir ceset giydiriyorlar. Yani imalata başlıyorlar ve ondan sonra seri üretime giriyorlar. Neye binaen? Proje safhasında ortada duran kirli çamaşırları yıkamaya söz vermesine binaen, değil mi? Proje safhası ruhlar alemi gibi değil mi? Ardından bazı çamaşır makineleri bozuk olsa, o çamaşırı yıkamasa, çekse,
yıpratsa ne yaparız o çamaşır makinesini? Çöpe atarız veyahut onu teneke yaparız, içinde ateş yakarız değil mi? Vazifesini doğru yapmayan her şey öyle ya da böyle ateşle buluşuyor. Benim ruhlar aleminde söz verdiğim nereden belli? Nereden belli biliyor musunuz? Benim yaratılışımdan belli. Şimdi bu binadaki bütün makineler içerisinde sizce çamaşır yıkamaya hangisi söz verdi? Çamaşır makinesi. Nereden belli çamaşır makinesinin söz verdiği? Fıtratından, değil mi? İçindeki cihazatlardan belli. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in cisimleşmiş hali kainattır. Ve kainat bir kitaptır. Bize bugün okutulan, ilim diye okutulan fenlerden her bir fen bu kainat kitabından yazılmıştır. Doğru mu? Kimya kainat kitabından mı yazılmıştır? Evet. Biyoloji kainat kitabından mı yazılmıştır? Evet. Matematik kainat kitabından mı yazılmıştır? Evet. Demek ki bizim okuduğumuz bütün fenler bu kainat kitabından yazılmıştır. Şimdi arıdan yazılan kitaplar var mı yeryüzünde? Var değil mi? Arıdan yazılan kitap olur da arının kendisi kitap olmaz mı? Olur değil. Şimdi tıpta ana konu ne oluyor genellikle? İnsan oluyor. Peki insanla ilgili sayısız kitaplar yazılmış mı? Yazılmış. İnsanla ilgili birçok kitap yazılır da insanın kendisi kitap olmaz olur mu hiç? Hayır, insanın kendisi de kitap değil mi? Şimdi birisi benim yazdığım kitabın özetini alıp kitap olarak yazsa, sonra dese ki ben Mehmet'in arayış kitabını özet olarak yazdım. Bu kitaptır ama Mehmet'in arayış kitabı öyle kitap değildir dese ne olur? Akla mantığa ters olur değil mi? Şimdi bizim okuduğumuz kitapların birçoğu kainat kitabından yazılıyorsa demek ki kainat bir kitaptır. Kainatın kitap olduğunu anlaştık mı? Anlaştık. Madem kainat bir kitaptır, her kitap bir muhatap için yazılmıştır. İbrahim abi, senle dağlara gitsek. Bir koyun sürüsü gördük, yanında bir de çoban var. Böyle senle izlerken baktık, yere kitap düşürmüşler. Biz seninle kitabı alıp onların peşinde koşsak, bu kitabı düşürmüşsünüz diye koyuna mı teklif edersin, çobana mı teklif edersin? Çobana teklif edersin, değil mi? Neden? Çünkü koyunda bu kitabı okuyabilecek bir cihazat mevcut değildir. Şimdi biz az önce kainata kitap dedik mi? Evet. Her kitap bir muhatap için yazılmıştır dedik mi? Dedik. Bu kainat kitabını yeryüzünde herkese teklif edelim. Acaba kim okuyabilecek bu teklifi? Koyunlara teklif edelim mi? Okuyabiliyorlar mı? Mesela siz şöyle bir kuş gördünüz mü? Ya geçen bir dallara kondum, şelaleyi izledim, mest oldum. Böyle gördünüz mü? Yok değil mi? Ya da şöyle bir ceylan gördünüz mü ya? Urfa'nın dağlarında sektim de o dağlar ne kadar böyle cesametli, heybetli dağlar gördünüz mü? İmkanı yok. Yeryüzünde kainat kitabını okumaya uygun tek varlık kim? İnsan. Bakın biraz olay anlaşılıyor mu? Bu kainat kitabı var mı? Var. Her kitap muhatap için mi? Muhatap için. Demek ki ortada bir kitap okuma vazifesi var. Herkese teklif ettik mi bu kitap okuma vazifesini? Göklere teklif ettik mi? Bak ayette öyle diyordu. Kabul etti mi gökler? Etmedi. Niye etmedi? O cihazat yok. Ceylan'a teklif ettik mi? Kabul etti mi? Etmedi. Niye etmedi? O cihazat yok. O cesametli dağlara gelin yeryüzü kitabını okuyalım diye teklif ettik mi? Ettik. Kabul ettiler mi? Etmediler. Niye etmediler? O cihazat yok. Demek ki kainat bir kitapsa ve her kitap bir muhatap içinse demek ki bu kainat kitabını okumayla vazifeli birisi olmak zorunda. O da sensin Salih abi. Bakın burada teklif kabil olana verilir. Kabil demek kabiliyetli demektir. Ben de bunun kabiliyeti olması demek ben bunu kabul etmişim demektir. Senin elemanın, eczacılık kalfalığındaki elemanının bu teklifi kabul etmesi demek kalfalığa kabiliyeti var demektir. Senin demir işçiliğindeki elemanının bu teklifi kabul etmesi, buna kabil olması demek benim demir bükmeye, kaynak yapmaya kabiliyetim var demektir. Ortadaki kirli çamaşır yıkamayı çamaşır makinesinin kabul etmesi demek benim kirli çamaşır yıkamaya kabiliyetim var ama buzdolabının kabiliyeti yok. Televizyonun kabiliyeti yok demektir. Yeryüzü bir kitapsa ve her kitap muhatap içinse ve birinin okuması şartsa ve benim bu teklifi kabul etmem demek benim yeryüzündeki kitabı okumaya kabiliyetim var demektir. Dağlara da sorulmuş, teklif edilmiş. Onlar demiş ki benim bunu okumaya kabiliyetim yok. O yüzden teklifi kabul etmemiş. Semaya sorulmuş.
Onlar benim bu kitabı okumaya kabiliyetim yoktur. Böyle bir istidadım, kabiliyetim, düşünme, zihin, akıl yeteneğim yoktur. Bu yüzden bu teklifi kabul etmedim demiş. Demek ki dağlara, semaya, gökyüzüne, yeryüzüne sunulan bu okuma teklifini onların kabul etmemesi demek, böyle bir kabiliyetleri yok demektir. Şimdi ayetin manası daha iyi anlaşıldı mı? İbrahim abi sen eski askersin. Askeriyede kazma vermek demek kaz emridir, doğru mu? Kalem vermek demek yaz emridir. Kıyafeti vermek demek giy emridir. Sana akıl verilmesi demek düşün emridir. Sana kalbin verilmesi demek sev emridir. Sana ilmin verilmesi demek amel et emridir. Sana cesaretin verilmesi demek cihat et emridir. Buradaki en kemik akıl kelimesini alarak devam edelim. Sana sadece aklın verilmesi, sen bu kainat kitabını okuyabilecek cihazata sahip tek askersin ve düşünmek zorundasın emridir. Bakın, bizim kabiliyetlerimiz Allah ile yaptığımız sözleşmenin evraklarıdır. Bize deseler ki ben geçmişte verdiğim sözü hatırlamıyorum. İnan hatırlamak zorunda değilsin. Çünkü senin kabiliyetlerin Allah'a karşı verdiğin sözün evraklarıdır. Sen bu sözü dünyada mı verdin? Hayır. Sen bu sözü proje safhasında verdin. İmalattan önce verdin, ruhlar aleminde verdin. Nasıl çamaşır makinesini yazdılar, çizdiler ve çamaşır makinesi o çizimin sonunda projede, yani ruhlar aleminde dedi ki ben o kirli çamaşırları yıkamaya söz veriyorum. Ben de tamam sözüne güveniyorum diyerekten onu imalata soktuysam, Allah Azze ve Celle daha proje safhasında, yani ruhlar alemindeyken beni yarattı ve benim kainat kitabını okuyarak ona kulluk edeceğimi o kabiliyetlerden belli olduğundan bu sözüme güvenerekten beni yaratıp dünyaya getirdi. Bendeki akıl, yani düşünebilme cihazatı ruhlar aleminde Allah ile yaptığım anlaşmanın evraklarıdır. Bakın şimdiye kadar akıl yürütmesi yaparak anlattığımız dersin tamamı az önce okuduğumuz ayete ve Risale-i Nur'da İşaretül İcaz'da geçen bir cümleye bakıyor. O cümleyi de okuyayım, birlikte bakalım. Sayfe-i alemde yaratılan delail, kainat kitabını bahsediyor. Uhudu ilahiye hükmündedir. O delil, yani hem kitap var ortada, hem de ne var? Kitabı okuyacak akıl var. Allah'la yaptığın sözleşmedir diyor. O delaile, yani sözleşmeye muhalefet eden adam Cenab-ı Hak'la fıtraten, yani projede dedim ya ben söz veriyorum bu kitabı okurum. Fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Bozduğundan da cezaya müstehak olur. Proje safhasında kainat kitabımı okur musun dedi. Ben evet dedim. Nereden belli? Cihazatımdan belli. Ben yeryüzüne gelip affedersiniz hayvan standartlarında yaşasam, yeşsem, içsem, geçsem ben bu ahdimi bozmuş olurum. Ortada kitap var. Kitap muhatap için yazılır. O muhatap sadece bensem demek ki ben bunun sözünü vermişim ki fabrika sahibi beni üretime sokmuş. Ve Allah Azze ve Celle olur da olay anında unuturuz diye birçok yere de hatırlatıcı koymuş. En çok da Kur'an-ı Kerim'e o hatırlatıcılardan koyaraktan hiç düşünmez misiniz? Var mı böyle ayetler? Olmaz mı ya? Fezlekeler de var değil mi? Hiç akletmez misiniz diye de birçok hatırlatıcı koymuş. Biz yolda hatırlarız hız yapmamamız gerektiğini ama unuturuz diye tabela koyarlar. Allah Azze ve Celle de bu ayetlerle aynı onu koymuş değil mi? Biz sadece yemek, içmek, uyumak ile vazifeli olsaydık bizim hayvan olarak yaratılmamız yeterliydi. Yani hangi cihazata ihtiyacımız yoktu? Akıl cihazatına ihtiyacımız yoktu. Bakın koca 10 tonluk, 20 tonluk filler günde 200 kilo ot yiyorlar. Benim gibi 75-80 kilo bir adam sofrada çeşit çeşit meyveler, sebzeler, etler, gıdalar tüketiyor. Doğru mu? Koca fil 200 kilo otla beslenirken
Normal şartlarda bana baktığında bir su, bir kuru ekmek benim doymama yeterliydi. Ama Allah Azze ve Celle sofrayı envai çeşitle doldurmuşsa demek amaç benim doymam değil. Benim o sofradan, o sofranın kitabını, yani kainat kitabını, üzümleri, elmaları, karpuzları, o kainat kitabını okuyaraktan bunları kimin ikram ettiğini bulmam ve ikram edenin özelliklerini, gücünü, kudretini anlamam benim vazifemdir. Yoksa amacım yemek, içmek, gezmek olsaydı benim de hayvan olarak yaratılmam yeterli ve kafiydi. Sermayenin çokluğu başka bir vazifemiz olduğunun en büyük ispatıdır. Aslanın pençesine baktığında yırtmak için verildiği belli. Kartalın kanatlarına baktığında uçmak için verildiği belli. Atın uzun bacaklarına baktığında koşmak için verildiği belli. Kavunun o letafetine baktığında yenmek için verildiği belli. İnsandaki akıl cihazatına baktığında da kainat kitabını okuyaraktan kitabın yazarını bulmak için bu aklın verildiği belliyse benim ruhlar aleminde verdiğim sözü hatırlamama gerek yoktur. Benim o sözü verdiğim söz karşılığı bana verilen cihazattan bellidir. Hayır, öyle bir haşa yaratıcı yok. Ben ona kul olmak istemiyorum diye haşa dilimle inkar etsem de bana verilen cihazlar böyle bir vazife için verildiğini 2 kere 2 4 eder katiyetinde bana ispat eder. İnsanın kendisini şu yaratılış gayesinden başka bir şekilde kullanmasından daha büyük israf da kainatta yoktur. İnsanın bu teklifi kabul etmesi demek. Ayette öyle diyor değil mi? İnsan kabul etti diyor. İnsan buna kabildir demek. Kabil demek kabiliyetlidir demek. Benim bu kabiliyetlerde olmam bu teklifi kabul etmem demektir. Elimizdeki havluyu yıkayacak kabiliyet kimde var dedik? Çamaşır makinesinde dedik. Çamaşır makinesinin bu kabiliyeti bu teklifi kabul ettiğini gösterir dedik. Bir kutsi hadis var. Kutsi hadis şu demek. Manası Allah'tan, lafzı Efendimiz'den demek. Yani Efendimiz naklediyor ama Allah konuşuyor gibi naklediyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Üstad Hazretleri de başka bir yerde diyor ki her cemal, güzellik ve kemal, kusursuzluk sahibi cemalini ve kemalini göstermek ister. Soruma geliyorum. Şimdi namaz kılmayan bazıları şöyle bir cümle söyler. Allah'ın namazımıza ihtiyacı mı var ya? Duydunuz mu bu sorudan hiç? Duymaz mıyız ya? Ömrümüz geçti diyor. Peki biz soruyu şöyle soralım. Allah Azze ve Celle'nin bu güzelliklerini göstermeye ihtiyacım var. Göstermesi olmaz mıydı? Çünkü Kutsi Hadis'te diyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Biz de haşa soruyoruz. Diyoruz ki ya Rab, haşa senin güzelliğini göstermeye ihtiyacın mı var diyoruz. Şimdi hayatınızın çizgisini değiştirecek cümle geliyor. Allah'ın güzelliğini göstermesi ihtiyaç değil, iktizadır. Adını unut ama bu cümleyi unutma. Güneş bizi aydınlatır, güneş bizi ısıtır. Güneşin beni aydınlatmaya ve beni ısıtmaya ihtiyacım var. Hayır. Güneşin güneş olma gereği beni aydınlatması ve ısıtmasıdır. Yani güneş olmak iktiza eder ki Mehmet'i aydınlat ve Mehmet'i ısıt. Güneşin ihtiyacım var. Hayır. Neyi var? İktiza gereği var. Oturdum biraz daha. Cömert bir adam ikram etmek ister. Sorsak ki ey cömert adam, senin ikram etmeye ihtiyacın mı var? Hayır. Aksine ikram ettiğinin ihtiyacı var. Ama cömert olmanın gereği, iktizası ikram etmektir. Rahim olan şefkat etmek ister. Allah Azze ve Celle'nin bize şefkat etmeye ihtiyacın var. Hayır. İktiza gereğidir. Madem rahimdir, o bize şefkat ve merhamet etmek o ismin gerekliliğidir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bizde tecelli etmesi, güzelliklerini bizde göstermesi, kemalini bizde göstermesi ve bunun karşılığından bizden kulluk beklemesi ihtiyaç değil, iktizadır. 2 soruya cevap vermiş olduk. Ruhlar aleminde beni yarattığını hatırlamıyorum dedi.
Biz de dedik ki hayır hatırlıyorsun. Nereden belli? Fıtratından, kabiliyetinden belli. İkinci soru, tamam beni yarattı. Ne için yaratmıştı? Güzelliğini göstermek için yaratmıştı. O zaman sorduk. Madem öyle güzelliğini ve kemalini göstermeye ihtiyacım var dedi. Hayır dedik. İhtiyacı değil, iktizası var. Nasıl güneşin aydınlatmaya ihtiyacı yoktur. Nasıl güneşin bizi ısıtmaya ihtiyacı yoktur. Ama güneş olmanın gereği, iktizası bizi aydınlatması ve ısıtmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin tecelli etmesi de ihtiyaçtan değil, iktizadandır. Demek ki bizim ona secde edip namaz kılmamız onun ihtiyacından değil, iktizasındandır. Gelelim son soruya. Yaşanmış bir hikaye. Bir tanesi demiş bir gün birine, ziyarete gitmiş böyle birileri. Oturmuşlar adamın yanına. Avukat bir adammış. Avukat demiş de iyi de böyle güzel anlatıyorsun da insan olmayı ben mi seçtim demiş. Haklısın demiş ya. Sen eşek olacaktın. Ben de insan olacaktım. Bilecektim üstüne vuracaktım kırbacı demiş. Adam birden sinirlenmiş avukat olan. Terbiyeni takın efendi demiş. Tamam demiş kusura bakma hangi hayvan olmak isterdin demiş. Senin papağan yapalım demiş. Ne biçim konuşuyorsun? Anakonda yapayım seni demiş. Nasıl konuşuyorsun? Su aygırı yapayım, gergedan yapayım. Bak demiş senin bu hayvan tekliflerinin her birisini reddetmen ve bunlara hakaret kabul etmen gösteriyor ki sen proje safhasındayken zaten insan olmayı seçmişsin. Allah da senin o seçimine binaen seni insan yaratmış. Ben mi seçtim, o mu seçti? Çok zorlamamak lazım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selavat. Bu çok mühim bir ders. Niye biliyor musun mühim? Kulluğun özü burada. Neyi ne için yapman gereken burada. İnsanın muhatap olduğu iki çeşit şeriat vardır. Üstad Hazretleri bir tanesine afaki tefekkür der. Yani dışarıdan düşünceler gelir sana emir ve direktif verir. İnsanoğlu bununla fazla çalışmaz. Bir de bizim yaratılış programımızda olan şeriat-ı fıtriye vardır. Adetullah, sünnetullah, şeriat-ı fıtriye, yaratılış programımız veyahut fıtratımız. Bir insan içerideki şeriatı çalıştırmaya başladığı anda Kur'an-ı Kerim'in şeriatıyla zaten uyumlu olur. Ama Kur'an-ı Kerim'in şeriatını dışarıdan alayım, içeriden bu şeriata aksi bir amel geldiği anda hafizan Allah, insan çok sakata gelmiş olur. Bugün birçok insanın dışarıdan gelen İslami meseleleri konuşup, anlatıp yaşayamamasının en temel sebebi dışarıdan gelen şeriatı alır ama içeriden gelen şeriatı çalıştırmamasıdır. Bugün işlediğimiz fıtrat dersi, program dersi kişinin içindeki şeriatını çalıştıran bir derstir. Sen içerideki şeriatı çalıştırdığında, o çalışmaya başladığında Kur'an-ı Kerim'in şeriatıyla mecbur buluşacaktır. Ama Kur'an'dan gelen şeriatları birileri sana sunsa, senin içindeki şeriatlar çalışmasa bir sıcak, bir soğuk yeme dengesinden sen çatlayıp kırılabilirsin. O yüzden bu ve buna emsal dersler kişinin iman safhasında, insan olmasının inşası safhasında en temel noktalara konulması gereken derslerdir. Dikkat edin. Miraç hadisesini baz alırsak, neden Miraç hadisesini baz alırsak? Bugün fıkha göre en önemli amel, en cami şükür ettiğimiz amel olan namaz Miraç'ta farz kılınmıştır. Miraç hadisesini baz alırsak 11 yıllık bir süreç söz konusu Efendimizin sahabeleriyle ilgilendiği. Biz onu biraz daha daraltalım. İlk 6 yıllık Darul Erkam, Erkam'ın evi dediğimiz safhaya gidelim. Erkam bin Ebil Erkam'ın evini mektep etmesi. O safhaya gidelim. 6 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 40, başka bir rivayete göre 100 tane sahabe efendimiz var. Ve Kur'an'ın takriben yarısı, yaklaşık 3200 tane ayet o 6 yılda iniyor. Mekki ayetler olduğu için kısa, Kur'an'ın 1/3'ü ediyor. Sayısal olarak yarısı. Şimdi 6 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yanındaki bir avuç sahabe efendimize sürekli Kur'an'ı işliyor değil mi? Ama dikkat edin, namaz farz değil. Tesettürle ilgili bir ayet yok. Miras hukukuyla ilgili bir ayet yok. Yani bugün sizin fıkıhta bildiğiniz meselelerin neredeyse büyük bir çoğunluğu o ilk 6 yılda yok. Peki soralım ya Resulallah, ilk 6 yıl sen sahabe efendilerimize ne anlattın? Bunların inşasını, imanın inşasını onlara ders olarak okutuyor. Çünkü bu
İman dediğimiz sistem içerideki şeriatı fıtriyeden çalışmaya başlamazsa dışarıdan gelen emirleri o fıtrat kabul etmiyor. Şimdi benim vücudum şu parmağıma hiçbir reaksiyon göstermiyor. Doğru mu? Melih abi sen eczacısın, dişçi sen doktorsun değil mi? Mesela durduk yere kanatmıyor, ödem toplamıyor, başka bir şey yapmıyor. Neden? Çünkü kendinden, içeriden doğmuştur. Doğru mu? Ama sen şuna bir tane kıymık soksan ne olur? Burası davul olur. Ödem toplar, burada inşaat başlar. Neden? Çünkü dışarıdan gelen bir yeni yapıyı vücut kabul etmez. Bakın içeriden çıkan koskoca parmağa vücut reaksiyon göstermezken dışarıdan gelen küçücük bir kıymıkla vücut ödem toplamaya başlıyor. Orada inşaat oluşturmaya başlıyor. Hücreler aman orayı tamir edeyim diye oraya üşüşmeye başlıyor. Ödem topluyor değil mi? Demek ki bizim bu işleri dışarıdan almaktan ziyade içerideki fıtri şeriatımızı yani o iman esaslarını çalıştırmamız lazım ki sen onları çalıştırdığında zaten Kur'an'ın şeriatına tamı tamına bir uyum orada yaşayacaksın. O yüzden şu an gördüğünüz ve dinlediğiniz dersleri lütfen aman bir gün bir ateist gelirse onun ağzının payını veririm cihetiyle dinlemeyin. Bizzat kendimiz için ben bu makinaymışım, söz vermişim, bakalım sözlerim neymiş cihetiyle bizzat kendimiz dinleyelim abiler. Ders çok kemik, çok önemli. Bazı böyle meselelerin önemi yıllar sonra anlaşılıyor. Bu dersin de öyle bir ders olduğu kanaatindeyim diyerekten sözlerimi sonlandırayım. Şimdi bu soruyu soran kişi şöyle bir soru da sorarsan. Soran nefsin abi bilgin olsun. Neden iktiza diye hadi bir soru daha geldi. Evet. Niye iktiza, niye gerek diye derse ne diyeceğiz? İktiza zaten olması gereken demektir. Şimdi sen eczane açtın mı? Evet. Her gelen müşteriye ilaç satmıyorum desen ne olur? Allah Azze ve Celle'nin hak ismi var. Hak demek hakkını vermek demektir. İfade edebiliyor muyum? Yani bir şey varsa onun iktizası da olması lazım. Şimdi biz dostuz değil mi? Dostuz. Yolda kaldım geldim ya açın bana bir yemek yedir desem. Sen de olmaz desen ben derim ki iktiza eden bu muydu sana derim. Yani senin bana dost olman onu yapmanı gerektirir. Sen bu mekana geldin mi? Geldin. Burayı kullandın. Mikrofonu kullandın. Çay içtin. Çayı kullandın. Dedin ki bir lavaboya gideyim. Biz de dedik ki sen bizim lavabomuza giremezsin. Bizim iktiza eden nedir biliyor musun? Gelen misafir orayı da kullanır demektir. Yani birinde bir özellik varsa iktizası onun ortaya çıkmasıdır zaten. Yumurtanın çatlaması onun iktiza edenidir. Yumurtadan civciv çıkması onun iktiza edenidir. Ördeğin suya gitmesi onun iktiza edenidir. Anlatabildim mi? Mesela sen acıktın mı hiç hayatında? Çok acıktın. Yumruk kadar mide ne diyor? Acıktım diyor mu? Diyor. Peki ne var ki acıkıyor? Ne var karşılığında? Yemek var. Peki mide acıktım dese, hiçbir yemek olmasa ne dersin? Saçma olmuş bu dersin. Mide acıktım diyorsa iktiza eden onun karşılığı olmasıdır. Şimdi bir tane araba yapmış fabrika 400 ile gidiyor. Sen de satın aldın arabayı. Şurada kullanıyorsun patika yollarda. Ben de diyorum ki ya Melih böyle iş mi olur? Köy yolunda 400'e giden araba mı kullanılır? Sen de diyorsun ki ben başka yol görmedim. Ben kesinlikle sana derim ki o fabrika 400'de giden araba yapmışsa 400'de gidecek yol da vardır. 400'de giden araba yapılmasının iktiza edeni 400'de giden yolun olmasıdır. Benim kalbimde ebed çığlıklarının iktiza edeni bu çığlıkların kavuşacağı ahiretin olmasıdır. Abi bak dersin kemik dememin sebebi bu. Bu ders bize otursun, bunun üzerine dünyalar inşa edilir. Biraz daha oturdu mu abi? İktiza gereklilik demek. Matematikteki çifte gerektirme. Oldu mu? Değil mi? Ne demek çifte gerektirme? O varsa o var, o varsa o var.